Herkese merhaba. Bugün sizlerle en çok sanırım bu konuda soru gelen bir konudan bahsedeceğiz. Yani bu kıl tüy meselelerinden bahsedeceğiz. Herhalde ben bu YouTube'a girdiğimden beri Instagram'dan böyle en fazla hatta maille bile en fazla aldığım sorular: Yağmur abla, tüylerimden nasıl kurtulabilirim? Kıllarımdan nasıl kurtulabilirim? Bu oluyor. Ve ben şunu fark ettim. YouTube'da da çok fazla bir bilgi kirliliği var. Gerçekten inanılmaz bilgi kirliliği var. Özellikle bu yüz tüyleri üzerine çok fazla bilgi kirliliği var. Şimdi her şeyin en başından başlayacak olursak, biz insanız ve dolayısıyla vücudumuzda tüyler çıkıyor. Wow, sürpriz! Böyle bir şey. Yani hani önce bunu bir kabul edelim. Hani kiminde ince çıkıyor, tüy gibi çıkıyor, kiminde gerçekten kıl şeklinde çıkıyor, böyle hani kalın. Kimimizde işte çok açık renkliyiz ama siyah çıkıyor ya da sarı çıkıyor falan filan, çeşit çıkıyor. Ve şöyle bir şey var. Son zamanlarda, yani özellikle yeni nesil, özellikle Y, Z kuşağı diyeyim, GDO'lu beslendiğimiz için de bunlar annemize, babamıza göre bile daha fazla bizde çıkmaya başladı, kıl tüy. Özellikle yüze yayıldı vesaire. Bunlar hep işte hormonal sebeplerden ve yediğimiz, içtiğimizden kaynaklı. Bazı şeyleri kökten ve temelinden çözmek gerekiyor. Ben de ergen oldum. Ben de kılımı, tüyümü çok taktığım dönemler oldu. Ve kurtuldum. Hepsinden kurtuldum. Bu video sponsorlu değil. Bunu söylemek istiyorum. Birkaç tane markadan bahsedeceğim. Özellikle çünkü üstüne basa basa durmak istediğim, çünkü verim aldığım ve ben sonuçta kurtuldum tüylerimden. Dolayısıyla hani sonra Yağmur sen reklam mı yapıyorsun falan demeyin istiyorum. Sponsorlu bir gün video çekersem, eğer markalar onları fütursuzca övmeyeceğimi kabul ederlerse bir gün söylerim zaten, bu video sponsorlu falan derim, yani hiç merak etmeyin. Şimdi başlıyorum size. Ben 15 yaşındayken şurada böyle saçlı, hani nasıl diyeyim, ayva tüyleri çıkmaya başlamıştı. Ve o zaman işte hormonal dengesizliğimi keşfedeceğimiz günlerdi. Ben böyle her şeyi inanılmaz takıyordum. Ay efendim, kolumun altında tüy çıktı, ay bacağımda tüy çıktı. Annemi sinir krizinin eşiğine getirtiyordum. Yani bir de çok pimpirikli bir çocuk insanım ben. O zaman da ergenliğin verdiği, getirdiği güçle diyeyim, daha da böyle pimpirikli bir insan olmuştum. Ay bacağımda şöyle çıktı. Ay efendim ölüyorum, bitiyorum, sanırsınız yani dünyanın sonu geldi. Neyse, kızım diyor annem, saçmalama, sarı hani gözükmüyor, belli olmuyor. Yok ben deliriyorum böyle falan. Neyse, ondan sonra işte tüy dökücü krem. Ya dünyanın en yalan şeyi tüy dökücü krem arkadaşlar. Yani bunu hep birlikte bir kabul edelim. Gerçekten. Eğer gerçekten yoğun kıllarınız varsa hele, hiçbir zaman mutlu ve memnun kalmanız imkansız herhangi bir tüy dökücü kremden. Tüy dökücü kremler genital bölgeye ve yüze kesinlikle uygulanmaması gereken ürünler. Ve bence koltuk altına dahi uygulanmaması gerekiyor. Çünkü kimyasal maddeler. Dünya Sağlık Örgütü'nün araştırmalarına göre de şöyle bir şey var. Biliyorsunuz işte bu göğüs kanseri falan filan, meme kanseri, göğüs kanseri değil, meme kanseri artmış durumda. Bunlar hep kimyasallar, yediğimiz, içtiğimiz, kadınların özellikle çok dikkat etmesi gerekiyor. Yani koltuk altı dediğiniz yer göğsünüzle direkt bağlantılı olduğu için, çok da yakınında olduğu için bu tarz ürünleri gerçekten kullanırken 2 kere düşünmeniz gerekiyor. Kıllarınızdan en basit, en ucuz şekilde nasıl kurtulabilirsiniz? Ağdayla kurtulabilirsiniz. Fakat ağda da bir süre sonra ne yapıyor? Sarkma vesaire gibi şeyler yapıyor. Hepimizin başına geldi. Ben de ağdayla başladım. Fakat ağdanın çeşitleri var. Ağda kullanacaksanız eğer, sir ağda, içinde kesinlikle şekeri olmayan, yani bu ağdalar. Bu ağdalardan kullanmanız gerekiyor. Marka isterseniz eğer, işte Sesu falandan ziyade Tanaçan diye bir marka var. İnternetten bakabilirsiniz. En iyi ağda, deneyimlediğim kadarıyla, ki ben size birkaç yıl öncesinden bahsediyorum ama hala vardır. Tanaçan'ın sir ağdaları gerçekten iyi ve azaltıyor tüyü arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Sir ağda her zaman tüyü kökünden alır, zayıflatır ve azaltır ama bitirmez. Şimdi ağda acısı, zaman kaybı çıkmasını beklemek falan filan da çok gerçekten zor. Peki bunun haricinde ne yapabilirsiniz? Jilet yapabilirsiniz. Jilet günlük bir çözüm oluyor genelde. Hele de hormonal bozukluğunuz varsa gerçekten günlük çözüm oluyor. Ertesi gün çıkmış oluyor. Peki ne yapacaksınız? Bir de
üst üste jilet yapmamanız gerekiyor biliyorsunuz. Kıl kökleri iltihaplanır. Jilet yapmadan önce peeling yapın mutlaka vücudunuza ama çok sert peelinglerden ziyade böyle kum tanesi gibi hafif olan, ince yapıda olan peelingleri tercih edin. Peeling yapın, arkasından jilet yapın. Bu pürüzsüzlük için bir öneri olabilir sizin için. Peki ben ne yaptım? Şimdi ağda bir süre sonra zaten çekilmeyecek bir şey. Jilet deseniz ayrı bir mevzu zaten. Kalınlaştırıyor mu, kalınlaştırmıyor mu, daha mı bilmem ne. Daha siyah çıkabilir, daha Şimdi kalınlaştıran diyen de var, kalınlaştırır diyen de var, kalınlaştırmıyor kesinlikle diyen de var. Arkadaşlar şöyle bir gerçek var. Eğer hormonal bozukluğunuz varsa ki çoğu insanda var, bunu da söyleyeyim, haberi yok. Bütün hayatı boyunca haberi olmaya da biliyor. Hormonal bozukluğu olan insanlarda jilet kılı yayıyor, kalınlaştırıyor, her bir şeyi yapıyor. Bunu böyle bilin. Mutlaka eğer annenizde, babanızda, kardeşinizde, ablanızda, abinizde daha fazla onlardan daha fazla bir tüylenme, kıllanma probleminiz varsa mutlaka bir doktora gidin ve baktırın. Herhangi bir endokrin doktoruna baktırabilirsiniz. Hormonal düzeninize baktırın, tedavi olun. Çünkü ne kadar alsanız da kremlerde sürseniz, lazere de gitseniz bu tüylenme probleminiz kesinlikle bitmeyecek. Onu söylemek istiyorum önce. Neyse, jilet yaptınız. Ertesi gün çıktı. Bu da çok acayip bir şey değil. Sonra ben şöyle düşünmüştüm. Böyle 18-19 yaşında falandım. Ya dedim, her şeyi neredeyse ışınlanacağız. Bu kıla tüye bir türlü çare bulunmuyor falan. O dönemde böyle dergileri karıştırırken Bioder diye bir markanın, eczane markası serumuna denk geldi. Hatta önce kremi çıkmıştı. Kremine denk geldim. Tabii yapıştım anneme. Anne bundan almamız lazım, anne bundan almamız lazım. Gittik aldık. Ben bir yıl kadar kremini kullandım. Neyse. Ondan sonra bir yıl falan bu kremi kullandım ve bu krem gerçekten azalttı. Şöyle kullanıyordum. Ağda yaptırıyordum. Sonra arkasından o Bioder'in kremini kullanıyordum. İnanılmaz kötü kokuyor. Böyle nasıl kötü kokuyor biliyor musunuz? Böyle pastırmamsı falan kokuyor. Sabah keselene yıkanmanız gerekiyor falan. Neyse arkasından biraz daha gelişti bu. Serum çıkardılar. 3 günlük serumlar. Ağdadan sonra ya da herhangi bir epilasyondan sonraki, lazerden sonra da olabilir bu. Ama yapmanız gerekiyor. Kılı kesinlikle kökten almanız gerekiyor. Onu söyleyeyim. Serum çıktı. Onu da kullanmaya başladım. Ve yaklaşık 3 yıl falan kullandım serumu. Arkadaşlar bitti. Tata. Yani Bioder işe yarıyor. Eğer soruyorsanız ama gerçekten çok düzenli kullanmanız gerekiyor. Gerçekten kılı kökünden almanız gerekiyor ve gerçekten sabırlı olmanız gerekiyor. Bunu söyleyeyim. Lazer harici yöntem Bioder. Yani size aşağı bırakırım, linklerini de bırakırım. Hala eczanelerde satılıyor. Hatta tüy dökücü kremleri, hatta ağdaları falan da var. Şimdi ağdasını denemedim, tüy dökücü kremini de denemedim. Çünkü benim artık bir kıl tüy problemim kalmadığı için bilmiyorum. Ama tüy dökücü kremini kardeşim denemişti ve gerçekten başarılıydı. Onu da söyleyeyim size diğer tüy dökücü kremlere göre. Ama yine genitalde ve yüzde kullanmamanız gerekiyor. Bunlar kimyasal şeyler. Gerçekten zararlı şeyler. Lazer konusuna gelelim ve yüz tüyleri konusuna gelelim. Yüz tüyleriyle alakalı acayip bir bilgi kirliliği var. Nedir arkadaş o ya? Yüzünü jiletle alan mı ararsın? Arkadaşlar sakın yüzünüzü jiletle almayın. Yani yüzünüzde tüy çıkıyorsa ve sizi rahatsız edecek bir boyuttaysa o tüy, yani sarı vesaire değil, ayva tüyünden bahsetmiyorum, kıl şimdi lütfen gerçekten üstüne basa basa söylüyorum. Gidin bir kadınlık hormonlarınıza baktırın. Yani benim şimdi ergenlik döneminde şurada favorilerim. Şu an yok. Gösteriyorum. Yok yani. Favorilerim vardı. Deliriyorum Allah yani halbuki saç dökülecek yani. O zaman da saçım belime kadar falan. Ondan sonra dedim annemi ne darlamışım annemi ya. Annem ne mübarek bir insanmış. Kendimi zorla lazere götürttüm. Alexandrite makinenin adı. Allah'ım o nasıl bir eziyet ya Rabbim yani ağlıyorum ama dayanıyorum. Şunlar gidecek ya o yani yüzümü buzlar tutuyorum, güneşlenmiyorum, tatile gitmiyorum falan böyle acayip bir kafalar. Hiçbir işe yaramadı. Aksine bir de yaydı. Bence bunu herkes yaşamıştır. Makina hiçbir şekilde
yüz tüylerine, kıllarına hiçbir şekilde uygun değil arkadaşlar. Alexandria'ya gidiyorsanız kesinlikle gitmeyin. Şimdi jilet yapıyorsanız lütfen yapmayın. Tabi ayva tüyü almak ayrı bir şey. Ayva tüyünüzü kalınlaştıracağınızı pek sanmıyorum. Çünkü zaten yüzde ayva tüyü olur, sarıdır falan. Hani beyazdır hatta kimi zaman. O tarz kıllar tabii ki kalınlaşmaz. Ama tutup kocaman böyle bildiğin kıl kıl çıkan şeyi siz böyle tak 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 keserseniz o yani kalınlaştırır. Ben size deneyimlerimden söylüyorum. Ben yaptım, siz yapmayın. Peki bunun yüz tüyünden en kökünden kurtulmanın yolu arkadaşlar buz lazer. Buz lazer ülkemize yeni geldi ve bir sürü yerde var. Ice lazer diye de geçiyor sanırım. Bir sürü markanın var. Kesinlikle kökten çözüyor. Hatta ilk 2-3 seansta gidin. Göreceksiniz farkı zaten. 3 seansa 4 seansta maksimum galiba 8 seans falan sürüyor. Bitiyor. Hayatınıza mutlu mesut devam ediyorsunuz. Bunları kesinlikle dert etmeyeceğiniz bir... Zaten dert etmeyin arkadaşlar. Yani insanların kolu yok, bacağı yok. Yani tutup da işte dünyanın sonu geldi gibi böyle mesajlar geliyor bana. Çok üzülüyorum. Tamam ben de dert ediyordum ama hayatta gerçekten böyle ufak şeyleri dert ettiğinizde hayat size daha büyük dertler veriyor ve şey oluyorsunuz. Ya bu neymiş ya falan oluyorsunuz. O yüzden kendinize karma yaratmayın. İşte sırtımda çıkıyor, yüzümde çıkıyor, orada çıkıyor. Buz lazer evet biraz fiyatlı ama kesin çözüm. Daha ucuz yöntemi de Ciral'de ve Bioder'le çözebilirsiniz. Ama dayanmanız gerekiyor. Sırtınızda gerçekten hani ya da yüzünüzde ya da herhangi bir yerinizdeki gerçekten dayanmanız gerekiyor Bioder için söylüyorum. 3 yıl onu kullanmayı ve düzenli kullanmayı ant içmeniz gerekiyor. Böyle bir problem var yani. Hani o da problem mi? Bence değil. Hani sonuçta sonucu güzel. Denemiş bir insan olarak söylüyorum. Bu arada hormonal bozukluğu olan bir insan olarak da söylüyorum bunu. Çünkü bence bu kısım çok önemli. Çünkü şey diyorlar işte hormonal bozukluğunuz varsa geçmez falan diyorlar ama geçiyor. Hani onu da söyleyeyim. Dediğim gibi buz lazer, Bioder ve Ciral'da. Eğer kökünden kurtulmak istiyorsanız çözüm bu. Eğer başka hani çok hızlı bir çözüm istiyorsanız da peeling ve jiletle çözebilirsiniz. Ama ben tüy dökücü kreme inanmıyorum, inanmayacağım, böyle sevmiyorum, çok zararlı geliyor. Lazerle alakalı söylemem gereken şey de buz lazeri eğer vücudunuza yaptıracaksınız gerçekten iyi bir yere yaptırın. Bana nereye yaptırdığımı soracak olan olursa aşağı Instagram'dan mesaj olarak atsın. Hiçbir yerin reklamını yapmak istemiyorum. Benim memnun kaldığım yerden siz memnun kalmayabilirsiniz. Ve şöyle bir şey söyleyeceğim size unutmadan. Şimdi lazer konusu hala şimdi Türkçe makale çok bulamadım ama bu videoyu çekmeden önce arkadaşlar yurt dışında şu yine dediğim gibi koltuk altına ve genital bölgeye çok az uygulanıyor. Çünkü lazer yöntemleri henüz yeni yöntemler ve bir şekilde radyasyona maruz bırakıyorsunuz genital bölgenizi ve koltuk altınızı. İkisi de çok tehlikeli, ikisi de kötü hastalığa yani kansere sebep olabilecek durumlar. O yüzden bacağınıza, kolunuza, oranıza, burunuza yaptırın ama genital ve koltuk altına yaptırırken gerçekten çok dikkat edin. Özellikle de yaygınlaşmış durumda bu tarz rahatsızlıklar. Yani sizin sağlığınızdan daha değerli değil. Gidersiniz 2 acı çekersiniz, 2 jilet yaparsınız falan hani geçer. O yüzden hani diğeri daha tehlikeli diye düşünüyorum. Sonuçta etkinliği hani ne yaptığı daha ortaya çıkmamış. Belki 2 yıl sonra yasaklanacak yani hani bilmiyoruz. Alexandrite de öyle, ice lazer de yani buz lazer de aynı şekilde. Lazer yöntemi hepsini genelliyorum. Lazer yöntemi tehlikeli. Bunları bilerek, bunları araştırarak gidin. Benim yani kıl tüy maceram buydu. Yine kullandığım ürünleri, serumları aşağı bırakırım. Tanaçanı da bırakırım, Bioder'i de bırakırım. Artık hani bakarsınız. Başka sormak istediğiniz soru varsa aşağı yorum olarak bırakmayı lütfen unutmayın. Kendinize bunları dert etmeyin. Hepsi geçiyor, hepsi geçecek. Bunlar ergenlik döneminin sanrıları. Sizin kılınızla tüyünüzle alay eden insan varsa gitsin kendisine bir baksın yani. Hani bana diyorlar ki hani Yağmur dişin sarı. Şimdi o konuda bir açıklık getireceğim. Ben çok rahatsızlıklar geçirdim çocukluğumdan itibaren ve çok fazla antibiyotik kullandım. Dolayısıyla benim diş minem sarı arkadaşlar. Yapabileceğim hiçbir şey yok.
Kuzenim diş hekimi ve kuzenime ben bundan 3 yıl önce yalvardım. Ne olur lazerle dişlerimi beyazlat falan. Dedi ki beyazlatayım, 35'inden sonra kendi dişlerini kullanamayacak hale gelirsin. Laminant yaparız böyle hani parke yapıyorlarmış düşünsene. Bunları yaparız dedi. Hani kendi dişimi kullanmak istiyorum. Dolayısıyla herkesin dişleri porselen gibi bembeyaz olmayabilir. Benim değiştiremeyeceğim bir şey için beni böyle didikleyip durmayın. Çok güzelsin ama dişlerin sarı. Arkadaşlar büyük bir ihtimal biraz ışığın da etkisiyle çok daha sarı gözüküyor ama yapabileceğim bir şey yok. Kendi dişim, her gün fırçalıyorum. Her gün 3 kez fırçalıyorum. Ama eldeki malzeme bu yani. Ne yapabilirim ki? Hani Yağmur işte gözün bilmem keşke mavi olsaydı demek gibi bir şey bu. Dişlerim sağlıklı, hiç çürüğüm yok. Bana bunu yazan insanların ağzında büyük bir ihtimal 6 tane çürük var. Yapabileceğim bir şey yok. En azından hani kendi dişim yani orijinal dişim. Bana mesela bu da bir tür zorbalık yani hani yapılan bana. Bu da işte hani siz de bunu gündelik hayatta karşı işte şey yapıyorsunuz. Biri diyor ki size sırtında kıl var. Sana ne? İnsansın yani, anladın mı? Hani normal bir şey kıl tüyü olması. Yani bundan daha doğal bir şey hayatta bilmiyorum yani. Keşke elf olsaydık. Evet ben de isterdim yani elf olmak ama yok yani hani. O yüzden kendinize bunları dert edinmeyin. Gidin daha sokak hayvanlarını besleyin. Yardıma muhtaç çocuklara yardım edin. Bunları dert edinin arkadaşlar. Yani gerçekten hani bunlar çözülebilecek şeyleri dert edinmeyin. Hepinizi öpüyorum. Bu kadar konuştuktan sonra güzel bir gün geçirin. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanalıma abone olmak isterseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.